Çoğunlukla akıllı teknolojiler ama ara ara da alternatif teknolojiler incelediğimiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta ilk ve belki de bir daha yapmayacağım bir içerik olarak sırf nasıl bir deneyim yaşayacağımı merak ettiğim için replika yani taklit ürün incelemesi yapıyorum. Çünkü hepimizin hayallerini süsleyen Apple Watch Ultra modelinin aynı anda hem tasarım, hem donanım, hem de yazılım özelliklerine sahip olmak istersek maalesef dolar kuru ve ekstra vergiler sebebiyle astronomik ücretler ödemek zorundayız. Ama bu üç özellikten sadece tasarım da işimi görür derseniz bu durumda oldukça uygun fiyata sahip olabileceğiniz DT8 Ultra nasıl bir deneyim sunuyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Bu bölüm standart inceleme videolarından biraz farklı olacak çünkü incelediğim ürün bir replika yani taklit olduğundan tasarım özellikleriyle başlayıp sonrasında yazılım ve donanım özellikleriyle devam edeceğim. Öncelikle DT8 Ultra bence oldukça başarılı bir Apple Watch Ultra kopyası. Çünkü tasarımında kullanılan renkler, boyut, ölçü ve düğme gibi bütün detaylarıyla neredeyse birebir aynı. Eğer beraberinde gelen plastik kaşığı kullanırsanız ben taklidim diye avaz avaz bağırdığını söyleyebilirim. Ama bunun yerine orijinal Apple Watch kayışlarını kullanırsanız ki evet bağlantı bölümü birebir aynı olduğu için uyumlu, bu durumda ayırt etmesi oldukça zorlaşıyor. Hatta saat arayüzü seçenekleri arasında Apple'ın orijinal tasarımları da bulunduğundan kendimi neredeyse Apple Watch Ultra kullanıyormuşum gibi hissettiğimi de söyleyebilirim. Eğer DT8 Ultra'nın kendi kayışı yerine internetten yan sanayi Apple Watch Ultra kayışları alırsanız sadece tasarım olarak bence orijinaline oldukça yakın bir kullanım deneyimi elde edebilirsiniz. Ben satın aldığım kayışın linkini açıklamalara ekledim. Gördüğünüz gibi ikisi birden yan yana gelince orijinalinden ayırt etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Dolayısıyla tasarım özellikleriyle benden tam not aldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yazılım özelliklerine geldiğimizde ise saati almadan önce paramın boşa gitmemesi için internette replika saat üreticiler arasında yaptığım araştırmada DT-No1'in sorunsuz çalışan dolayısıyla müşteri memnuniyeti yüksek markalardan biri olduğunu gördüm. Şirket Apple'ın haricinde Samsung veya Huawei gibi diğer büyük markalarında replikalarını zaten uzun yıllardır üretiyormuş. İncelemek isteyenler için web sitesini ve Instagram hesaplarının linklerini açıklamalara ekledim. Bu konuda her ne kadar göz ardı etsek de satın aldığımız ürünü kullanabilmemiz için yazılımının da kilitlenmeden veya donmadan sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi oldukça önemli. DT8 Ultra modelinde bu sorunların hiçbirini yaşamadığım gibi tam tersine ilk açılışında ne kadar hızlı olduğunu görünce de oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü neredeyse başlata basar basmaz cihaz açılıyor ve kullanıma hazır hale gelebiliyor. Menü geçişleri, uygulama açılışları veya sağlık kontrolleri sırasında takılmadan hızlı bir şekilde de tepkiler verebiliyor. Cep telefonu ile senkronize olabilmesi için cihaz hem Android telefonlar hem de iPhone'larla uyumlu Wear Pro isimli uygulamayı kullanıyor. Ana sayfasında ise sağlık, spor, cihaz ve kullanıcı bilgileri olmak üzere 4 farklı sekme barındırıyor ve aynı akıllı saatte olduğu gibi uygulaması da gayet hızlı çalışıyor. Cihaz bölümünden saat yüzü itme sekmesine girerseniz sürekli yenileri eklenen yüzlerce arayüz seçeneğine ulaşabiliyorsunuz. Hatta istediğiniz bir fotoğrafı arka planda kullanmanızı sağlayan seçenekleri bile barındırıyor. Dolayısıyla arayüz seçenekleri bence hem oldukça yeterli sayıda hem de aralarında severek kullanabileceğiniz bir sürü seçenek barındırıyor. Sağlık ölçümlerinde Apple, Samsung veya Huawei gibi büyük markalar bile elde edilen verilere güvenilmemesi gerektiğini, sadece şahsi kullanımlar için dikkate alınabileceğini belirttikleri gibi aynı şeyler bu saat için de geçerli. Kalp atış hızı, EKG, tansiyon, uyku takibi, nefes eğitimi veya sıcaklık yani ateş ölçer gibi neredeyse tam teşekküllü hastane gibi her şeyi takip etmesine karşın sonuçları yine ciddiye almamanızda fayda var. Örnek olarak EKG ölçümü için bile ek olarak dairenin tamamlanabilmesi için parmağın da kullanılması gerekirken DT8 Ultra ölçümü sadece bileklik üzerinden yapıyor. Dolayısıyla saati sağlık gibi önemli bir konunun takip edilmesi için kullanmamanızı öneririm. Yandaki düğmeye bastığınızda yürüyüş, koşu, bisiklet, ip atlama, badminton, basketbol, futbol, kapalı alan koşu, yoga,
Bakın burası çok komik. Ücretsiz eğitim, sanırım burada free training yani serbest antrenman demek istemişler veya eliptik makine gibi bir sürü seçenek var mı? Var ama bu kadar uygun fiyata alacağınız akıllı saatin ölçümlerinin gerçeği yansıtmasını da beklememek lazım. Bu model Apple Siri veya Google Asistan desteği de veriyor ama yanlış anlamayın, bunu yazılım ile yapmıyor. Çalışma mantığı bildiğimiz akıllı saatlerden biraz farklı. DT8 Ultra cep telefonuna Bluetooth üzerinden harici bir hoparlör gibi bağlandığından tüm sesleri akıllı saatten duyabilmemizi sağlıyor. Aynı şekilde mikrofonu kullandığımızda da aslında cep telefonuna bağlı olduğundan direkt Siri veya Google Asistan'a komutlar verebiliyor. Bunun için sadece ara ara ekrana 2 kere dokunarak bağlantının kurulu olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bunların haricinde alarm, geri sayım, kronometre, hesap makinesi, hava durumu gibi özelliklere ek olarak içerisine puzzle ve köstebek olmak üzere 2 eğlenceli oyun bile dahil edilmiş. Arayüzdeki hava durumu, adım sayısı veya pil durumu gibi göstergeler değiştirilemiyor. Üzerine bastığınızda da ilgili uygulamaya geçiş yapmıyor. Ekrana bir kere dokunursak açık olduğunda bir şey olmuyor. 2 kere arka arkaya dokunduğunuzda ise az önce bahsettiğim Bluetooth özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Yazılım tarafında açıkçası vaat ettiği şeyleri yerine getirdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bence buradaki tek sıkıntı neredeyse tüm Çin menşeili ürünlerde ortak kullanılan ince ve itelik yazım karakteri. Zaten akıllı saate uzaktan baktığınızda bir de başarılı bir yan sanayi kordon kullanırsanız ayırt etmesi neredeyse imkansız. Ama menülerine girdiğinizde taklit olduğu da anında anlaşılıyor. Aynı durum bu ürünün yazılım arayüzü için de geçerli. Donanım tarafına geldiğimizde ise kutu içerisinde akıllı saatimiz plastik bir kayış ve şarj beşiği ile çıkıyor. Sağlık sensörlerini değerlendirmenin dışında tutacağım. Çünkü bu kadar uygun fiyatlı bir üründen çok fazla şey beklememek lazım. Ama telefon görüşmeleri için hoparlör ve mikrofon kalitesi bence önemli. Yaptığım testlerde ise eğer gürültüsüz ortamdaysanız ses iki tarafa da gayet net bir şekilde ulaşabiliyor. Ancak gürültülü ortamlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bildirimlerin alınması, asistanın kullanımı, düğmelerin veya ekranın tepkime süresi gibi durumlarda da bir sıkıntı yaşamadım. Ekran kalitesi gerek boyut gerekse parlaklık açısından bence oldukça yeterli. Teknik detaylarında 2 inçlik temperli IPS panelin kullanıldığı belirtilmiş. Ben özellikle boyutunun orijinalinde olduğu gibi 49 inç yani oldukça büyük olmasından keyif aldığımı söyleyebilirim. Ana gövdesi alüminyum ve IP68 su geçirmezlik sertifikası olduğu belirtilmiş. Ama ben yine de duşta, havuzda veya denizde kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Özellikle deniz suyunun tuzlu olması sebebiyle saatlere daha fazla zarar verebilir. Bunların haricinde su sıçramalarına veya yağmura kesinlikle dayanıklı olduğunu da söyleyebilirim. 280 miliamperlik bataryası ise ben özellikle bütün gün sürekli testler yaptığım için bana ancak 2 gün dayanabildi. Yani pil süresi özellikle sizin kullanım şeklinize göre farklılık gösterecektir. Bir de ilk aldığımda ana ekranındaki pil seviyesi sürekli %60'da durunca acaba göstergesi çalışmıyor mu diye düşünmüştüm. Sonra pil seviyesinin 20'şerli yani 5 seviye olarak hareket ettiğini fark ettim. Zaten şarj sırasında da soldaki pil simgesinin içerisinde 5 dişin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bir de cihazda ülkemizde maalesef hala yaygın olarak kullanılmayan NFC teknolojisiyle ödeme özelliği de bulunuyor. Ben bu özelliğini test etmedim ama ödeme haricinde farklı alanlarda kullanan merakları için de bu bilgiyi eklemiş olayım. Son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam akıllı saatte ister yurt dışından vergilerini ödeyerek isterseniz de yurt içindeki bazı e-ticaret sitelerinden rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Fiyatının geçen seneki büyük zamlardan öncesine denk gelen akıllı bileklik fiyatları ile eşdeğer olduğunu düşünürsek bence oldukça uygun. Üzerine bir de yine uygun fiyata yan sanayi bir Watch Ultra kayışı aldığınızda oldukça düşük maliyete Apple Watch Ultra kullanıyormuş hissini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Oğlum açıkçası saati kullanabilmek için bu incelemeyi tamamlamamı bekliyor. Dolayısıyla kendisi kullanmaya devam edecek. Evet, umarım bölümde sizlerle paylaşmış olduğum bilgiler yeteri kadar açıklayıcı olmuştur. Merak ettiğiniz ekstra konular varsa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Akıllı teknolojiler ve ara ara da alternatif teknolojiler incelediği bence oldukça birebir
Ama bunun yerine Apple Watch bence original gibi diğer büyük markalarında replikalıklar için parmağın da kullanılması gerektiğini ya da çalışmıyor mu diye düşünür. Soldaki pil simgesinin içerisinde 5 dişin hareket ettiğini